Havaların soğumasıyla araç kalorifer sistemlerindeki arızaların kendini gösterdiği döneme hoş geldiniz. Aracınızda sıcağı almanıza rağmen rolantide soğuk, gaza basınca sıcaklık artıyorsa bu iyi haber olmakla birlikte petek, devirdaim veya kalorifer musluğunuz sağlamdır. Bu sorunun başlıca sebebi aracınızın LPG'li olması veya ilave su pompanız mevcutsa bu araçtaki gibi arıza vermesidir. Genel olarak arıza tespit cihazından uyarı olarak gösterse bile test yapmak isterseniz araç çalışırken pompanın çıkış hortumunu sıktığınızda su akışını darbeli hissediyorsanız büyük ihtimalle pompanız sizlere ömür. Pompayı sökmeden önce araç kaloriferinin sıcak konumunu alıp bir süre test ettiğimizde gördüğünüz gibi gelen havanın sıcaklığı 28-30 derece civarlarında olmaktadır. Tüm belirtiler ve arıza tespit cihazı yedek su pompasını işaret edince hemen söküm işlemine başladım. Bu pompa E60 araçlarda sol kulenin hemen dibinde olup söküm için pompanın klipsini kurtararak yukarı alıyorum. Burada elektrik soketi ve hortum klipslerinden tek tek kurtararak pompamızı çıkartmış oldum. Gördüğünüz gibi pompanın ve hortumların iç kısmı antifriz olmadığı için kötü durumda. Pompayı elektrik vererek dışarıda test ettiğimde ise çalışmadığından kesin emin olduktan sonra yeni pompamızı Febi olarak aldık. Marka gözüktüğü için ben reklam diyeyim ama siz şimdilik buna aldırış etmeyin. Reklam olduğu zaman biraz daha fazla ara gazı vererek çalışmalarımızı yaparız. Her neyse sadece meraktan bu pompanın da elektrik bağlantılarını yaparak testini gerçekleştirdiğimde çalışma sesini, titreşimini ve çekilen akımı tecrübe hafızama kaydettim. Pompayı montajlamadan önce zaten bir miktar su aktığı için komple radyatörü de boşaltıp antifriz eklemek için hortumları söktüğümde içinden çıkan su resmen çamur gibi. Üst hortumu da sökerek buradan sistemi temiz suyla güzelce yıkamaya başladım. Tüm sistemden temiz su gelene kadar duruladıktan sonra hortumların bir kısmını takıp pompayı da yerine montajladıktan sonra pompayı manuel olarak çalıştırıp buradaki hortumdan da su vererek sistemdeki paslı suyun atılmasını sağladım. Bu kadar paslı suyu gördükten sonra bir yerlerin patlamasından korkarak antifriz oranımızı 1'e 3 olacak şekilde karıştırıp hazneden doldurmaya başladım. Aracın kontağını açıp kalorifer sıcaklık kademelerini en yükseğe getirip fan kademesini de 1. seviyeye alarak hava alma işlemini başlattım. Yedek pompanın çalışmasıyla doldurduğum suyu sisteme çekerek dolum işlemini tamamladım. Bu işlemleri tamamladıktan kısa bir süre sonra korktuğumuz başımıza geldi ve motor yağında mayonezleşme ve su birikintileri görünce soğutucu ve yağ kütüğünü sökerek bu parçaların kontrolüne başladım. Zaten yağ kütüğünde kaçaklar vardı ve bütçeden dolayı ileri bir tarihte yapılacaktı. Ancak soğutucu için kütüğü almışken buranın da contasını yenilemek bahanemiz oldu diyebilirim. Üzerinde hala orijinal soğutucu olan parçamızı basınç testi yaptığımda herhangi bir kaçak yoktu. Ancak soğutucunun içinden çıkan ve kopan parçalar ömrünü artık tamamladığını gösteriyor. İçi berbat durumda olan soğutucuyu atıp yeni bir soğutucu ve conta alarak komple yeniledim. Motor iç temizleyici ile komple motoru temizleyip yeni yağ doldurup filtresini taktıktan sonra test yaptığımızda şimdilik bir sorun gözükmüyor. Şimdilik diyorum çünkü sonradan eklenen antifrizin ne zaman ve ne şekilde sorun açacağı her zaman belirsizdir. Bundan dolayı aracınızın sağlığı için yaz kış bu kimyasal eksik etmemenizi tavsiye ederim. Sonuç olarak her şey tamamlandıktan sonra aracın kaloriferini sıcak konuma getirip tekrar test ettiğimizde 45 ila 47 derece arasında üflemenin olduğunu gördüm. Videonun başında belirttiğim LPG'li araçlarda rolantide ısıtmama sorununu da bir sonraki videomda değineceğim.